Herkese merhabalar. Bu tarihte sizlere evde pide nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. 200 gram kıyma, 200 gram kuşbaşı, un, 2 adet kuru soğan, 1 adet yeşil biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, az biraz tuz, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, bir de isteğe bağlı kaşar. Ben bir tane pidenin üzerine kaşar rendeleyeceğim. Bir de yarım çay bardağı sıvı yağ. Ben hamuru kendim yapacağım ancak siz isterseniz mahalle fırınınızdan hamur alıp kolay bir şekilde pidenizi yapabilirsiniz. Şimdi pidemizi yapmaya geçebiliriz. 3 su bardağı un kullandım. Su ve mayayı koymak için buraya bir oyuk açıyorum. Yarım çay kaşığı maya kullandım. Suyu azar azar eklemeniz gerekiyor. Hamuru kıvama getirdim. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Bunu bu şekilde üzerine streç filmle kapatacağım. Ortalama 20-30 dakika dinlendireceğim. Ben dana eti kullandım. İsterseniz bonfile kullanın, isterseniz antrikot kullanın. İsterseniz kontrafile kullanın. Bu tamamen size kalmış. Şuna dikkat etmeniz gerekecek. Tantunik inceliğinde kesmeniz gerekiyor. Ufak ufak parçalara ayırmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Evet, şimdi bunu doğramaya geçiyoruz. Bunları böyle şeritler halinde kesiyorsunuz. Kestikten sonra bunları bu şekilde birleştirip bu şekilde dizip daha sonra bu şekilde kesiyorsunuz. Etimizi doğradık. Şimdi bunları pişirmeye geçebiliriz. İki adet soğanı da incecik böyle doğruyoruz ve bir kenara alıyoruz. Bir adet biberi de bu şekilde ince ince doğruyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağını tavamıza ekliyoruz. 2 adet soğanı da ocağımıza ekliyoruz. Soğanımız kavruldu. Etimizi de ekliyoruz. Aynı şekilde kıymayı da ekliyoruz. Ve bunları iyice karıştırıyoruz. Etimizi karıştırdım. Şu an etin hafiften suyu çıktı. Bu suyu çektikten sonra biberleri atacağım. Üzerine sonra baharatları ekleyeceğim. Arkadaşlar bu hazırladığımız pidenin iç harcı. Emin olun bu pideye bayılacaksınız. Pidenin yapılışı gerçekten çok basit. Sadece hamuru yapacaksınız. Gerisini bütün malzemeleri tavaya atıyoruz. Etimiz suyunu çekti. Şimdi biberlerini atabiliriz. Şimdi baharatlarını ekleyebiliriz. 1 tatlı kaşığı pul biber, az biraz tuz, 1 tatlı kaşığı toz biber ve 1 tatlı kaşığı da karabiber ekliyorum. Efsane bir lezzet sizi bekliyor arkadaşlar. Bayılacaksınız bu tarife. İç harcımı pişirdim. Ocağın altını kapatıyorum. Bunu soğutacağım arkadaşlar. İç malzemeyi eğer ben pişirmiş olmasaydım pidemizin ekmeğini hamurlaştıracaktı. Ve tüm malzemeleri az da olsa pişirdim. Şimdi bunu soğutacağım. Soğutmamızın da nedeni hamurlaşmayı engellemek. Bunu iyice soğutacağım. Pidemi açıp fırına vereceğim. Kaşarımızı da rendeliyoruz. Birazdan bir tane pidemizin üzerine çıkarmaya 3 dakika kala kaşarımızı ekleyeceğiz. Evet, kaşarımızı da rendeledik. Bunları da bir kenara alıyoruz. Evet, hamurumuz da dinlendi. Pide hamurunu açmaya geçebiliriz. Ben bu şekilde 2 tane hamur yaptım. Bu 2 tanesi yeterli olacaktır. Evet, yaptığınız pidede eğer şekil bozukluğu varsa ya da tepsinizden büyük geldiyse size şu şekilde bir yöntem göstereyim. Şu şekilde uç kısımlarından şu şekilde alıp istediğiniz şekli, istediğiniz uzunluğu verebilirsiniz. Sakın şu hataya düşmeyin. İç harcını sakın tepsinin dışında doldurmayın. Hamurumuzu açtıktan sonra tepsimize koyacağız. Ondan sonra iç harcını koyacağız.
Yoksa koyarken bu sefer sıkıntı yaşarsınız. Sağa sola dökülür, parçalanır. Bu şekilde göstereyim. Şimdi ben ortasına dolduracağım. Kenarlarını kapatacağım. Hadi yapmaya başlayalım. Her tarafı bu şekilde yaymanız gerekiyor. Eşit bir şekilde gelmesi için. Hafiften bastırın. Şimdi kapatabiliriz. Şunu şu şekilde yapmanız yeterli. Kenarları da üzerine. Kenarları hafif bu şekilde bastırmanız gerekiyor. Etin yağlı kısmını şu kenarlara değdirin. Hafif böyle çıtırlaşsın. Pidelerimiz hazır. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi bunu fırına atacağım. Normalde 15 dakikada pişer. Daha çıtır olsun istiyorsanız 20 dakikaya kadar uzatabilirsiniz süreyi. Hadi bunu fırına atmaya geçelim. Evet, fırından çıkarıyorum. Şimdi bir tanesine kaşar peyniri ekleyeceğim. Ekleyip tekrardan fırınlayacağım. Bu şekilde kaşarladım ve tekrardan 3 dakika 4 dakika tekrar fırınlayacağım, geri çıkaracağım ve artık yemeğe hazır. Şu güzelliklere bakar mısınız? Kaşarlar eridi. Toplamda 180 derecelik fırında ortalama 20 dakika bıraktım arkadaşlar. Ekmekler çıtır çıtır oldu. Kaşarım da eridi. Bu lezzeti kesip tatmaya geçebiliriz artık. Şu da peynirlisi. Kaşar peynirlisi. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Lezzetini test etmeye geldi sıra. Arkadaşlar gerçekten çok muhteşem olmuş. Bu tarifi mutlaka deneyin. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.